Merhaba, bugün oldukça ilginç bir hikayeyi, İsmail'in hikayesini konuşacağız. Tam 25 yıl ziraat mühendisliği yaptıktan sonra 54 yaşında her şeyi bırakıp eski bir karavanla yollara düşüyor. Elimizdeki kaynakta doğrudan İsmail'in kendi yazdıkları, İsmail'in yoldaki hayatı, özgürlüğe yolculuk başlığı altında toplamış yazılarını. Amacımız da hani bu radikal kararın arkasında ne var, bu yolculuk ona neler katmış biraz bunu anlamak. Kesinlikle. Yani düşünsenize Tekirdağ'da 25 yıl memuriyet, masa başı işler, çiftçiler, tarlalar, toplumun onayladığı hani tıkırında bir hayat gibi görünüyor ama İsmail için hep bir soru işareti var. Bu mu yani hayat? İşte tam o noktada İsmail'in metinlerinde bence çok kritik bir ayrım var. Yani bir yanda evet saygın meslek, düzenli gelir gibi toplumun o başarı ölçütleri var ama içinde bir boşluk hissediyor. Ama asıl radikal olan bence 54 yaşında aile, ev gibi hani hepimizin olmazsa olmaz dediği şeylere sahip olmamayı bir eksiklik gibi görmüyor. Tam tersine. Bunu bir özgürlük alanı olarak tanımlıyor. Evet, hafifleme diyor hatta yazılarında. Aynen öyle, hafifleme. Bu aslında yerleşik düzene, o beklentilere bilinçli bir başkaldırı gibi okunabilir. Çok ilginç bir nokta bu. Ve o karar anı. Gerçekten film sahnesi gibi anlatıyor. Bir sabah aynaya bakıyor, o yansımayla yüzleşiyor, 25 yılın muhasebesini yapıyor ve tamam diyor. O an bitiyor her şey. Sonrası mı? Hurda pazarı. Oradan bulduğu eski bir karavan, kendi deyimiyle özgürlük bileti. Hı hı. Ama sadece almakla kalmıyor değil mi? O mühendislik bilgisiyle, kendi elleriyle o hurdayı yaşanır bir hale getiriyor. Yani o süreç bile başlı başına bir dönüşüm aslında. Kesinlikle. O karavanı hazırlama süreci metinlerinde çok net görülüyor bu. Sadece bir tamirat değil. Adeta eski kimliğini söküp yerine yeni bir yaşam alanı, yeni bir benlik inşa ediyor gibi. O karavan bir metafor resmen. Doğru. Yani sadece bir araç değil, terk ettiği hayatın ve kurduğu yeni kimliğin somut bir sembolü. Bu kadar köklü bir değişimi göze almak, hele ki o yaşta o belirsizliğe adım atmak. Yazılarında buna içsel bir devrim diyor. Bu cesaret müthiş. Rota da inanılmaz gerçekten. Karadeniz'den yola çıkıyor. Gürcistan, Ermenistan, İran, sonra Verelin'e Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan. Bir yılda 25 bin kilometre yol yapmış. Dile kolay. Ama İsmail'in odak noktası turistik yerler değil pek. Yazılarında hep şeyi vurguluyor, sıradan insanların hikayelerini. Bir köy pazarındaki esnaf, yolda karşılaştığı bir çoban, bir çay sohbetindeki o samimiyet. Mesela Batum sahilindeki o anı ya da bir Ermeni ninenin ona yaptığı o içten ikram, İran'da geceleyin yıldızları izlerken hissettiği o duygu ya da Bakü'de bir balıkçıyla sohbeti. Bunlar kalmış aklında. İşte bu anlattıkların bu yolculuğun sadece fiziksel bir seyahat olmadığını gösteriyor. Bu daha çok içsel bir keşif. İsmail'in metinlerinde bu yolda öğrenme hali çok baskın. Farklı kültürler, farklı insanlar, onlarla temas etmek sadece yeni yerler görmek değil. Kendi ön yargılarınla yüzleşiyorsun, sabrı öğreniyorsun, sadeliğin değerini anlıyorsun. Kendi deyimiyle fabrika ayarlarını sorguluyorsun. Evet, YouTube kanalı da var bir yandan. Hı hı. O kanal bile aslında bir gezi günlüğünden çok daha fazlası olmuş. Sanki o felsefesini paylaştığı, kendini yeniden anlattığı, inşa ettiği bir alan gibi. Bir özgürlük alanı diyor ya, tam da öyle. Tabii, işin bir de gerçekçi boyutu var. Karavan hayatı evet kulağa romantik geliyor ama zorlukları da var. İsmail de saklamıyor bunu yazılarında. Daracık yollar, olmadık yerde bozulan motor, yağmurda ıslanmak, soğuk geceler, bütün bunları anlatıyor. Elbette kolay değil. Ama ilginç olan bu zorlukları bile bir tür ders gibi görüyor. Yani her bir zorluktan bir şey öğrendiğini söylüyor. Ve her sabah yeni bir manzaraya, yeni bir ufka uyanmanın verdiği o tatmin, işte o tüm zorluklara değermiş. Hı hı. Yalnızlık meselesi de var tabii. Tek başına koca bir coğrafyayı geziyor. Ama bu yalnızlığı bir yük olarak değil de tam tersi, kendiyle baş başa kaldığı, kendiyle barıştığı bir huzur alanı olarak tarif ediyor. Bu da önemli bir dönüşüm aslında. Kendiyle barışmak. Ve tabii sistem eleştirisi de çok net metinlerinde. O sonsuza dek çalış, bir ev al, sonra emekli ol döngüsünü bilinçli olarak reddediyor. Kesinlikle. Tek bir pişmanlığı olduğunu söylüyor hep. Neden daha önce başlamadım?
Bu laf çok düşündürücü. Sadece bir hayıflanma değil bu. Zamanın değeri, ertelenen hayaller üzerine çok güçlü bir yorum aslında. Ve belki de en çarpıcı yanı, sahip olmadıklarını bir engel değil de, tam tersine bu özgürleşme için bir fırsat, bir hafiflik olarak görmesi. Bu çok radikal bir bakış. Sonuçta İsmail'in mesajı net, beklemeyin diyor. Yola çıkın, gezin. Çok cesaretlendirici. Ama hemen şunu da ekliyor dürüstçe, bu yol herkes için değil. Zorlukları var evet ama her biri öğretici. Şu an 55 yaşında, hala karavanında, mutlu ve kendi ifadesiyle yeniden doğmuş gibi hissediyor. Gerçekten de İsmail'in bu yolculuğu ve yazdıkları bize dayatılan o standart başarı, standart mutluluk kalıplarını bir sorgulamamız için harika bir fırsat sunuyor. Müthiş bir ayna tutuyor aslında. Özellikle de o fikir, sahip olmadıklarımızı bir eksiklik, bir yük gibi değil de belki de bizi hafifleten, farklı yollara açılmamızı sağlayacak bir potansiyel olarak görmek, bu üzerinde düşünmeye değer. Peki ya siz? Şöyle bir durup düşünsenize. Sizin hayatınızdaki olmazsa olmaz dediğiniz şeyler neler? Onlar olmadan nasıl bir hayatınız olurdu acaba? Belki de o olmazsa olmazların bazıları farkında bile olmadan sizi ağırlaştıran zincirlerdir, kim bilir. Konfor alanınızın dışına çıkma fikri. Size ne hissettiriyor bu? Biraz korku mu? Yoksa alttan alta bir heyecan mı? Belki de İsmail gibi şöyle bir aynaya farklı bir gözle bakmanın zamanı gelmiştir, ne dersiniz?